Merhaba. Yeni kitabımız popüler bir kişisel gelişim kitabı. Adını siz de duymuşsunuzdur. Pierre Frank'ın yazdığı Rezonans Kanunu. Size hep ulaşılmaz görünen mutlu anları özlüyorsunuz. Evrendeki sonsuz zenginliğin bir parçası olmak ve onunla uyum içinde kalmak istiyorsunuz. Artık hayatın gerçek, bilgece sırlarından birini keşfetme zamanı geldi. Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizi kalıcı olarak değiştirir. Kuantum düşünce tekniğinin temelinde yer alan rezonans kanununa göre sizi isteklerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan sınırlar yalnızca kalbinizdedir. Pierre Frank bu kitapta arzularınızı bloke edebilme potansiyeli olan iç ve dış etkileri nasıl ortadan kaldıracağımızı, hedeflerinize dair pozitif bir imgelemeyi nasıl yapacağınızı, nasıl güçlü rezonans alanı kuracağınızı, düşünce gücünüz ve hislerinizle hayatınızda olmasını istediğiniz değişiklikleri nasıl elde edeceğinizi anlatıyor. İlk bölümümüz rezonans tam olarak ne demektir? Rezonans, eko, yansıma, titreşim. Rezonans kanunu sayesinde evrendeki her şeyin titreşimler aracılığıyla birbirleriyle etkileşime geçtiğini anlıyoruz. Dünyadaki her şeyin ve her canlının kendine özgü bir titreşimi vardır. Bu vücudumuzdaki bütün organlar ve hücreler için de geçerlidir. Aynı kanun maddeleri de kapsar. Maddeyi kendi titreşim enerjisi açısından incelediğimizde farklı nesnelerin farklı frekanslarda titreştiğini saptarız. Bazı nesneler aynı veya benzer frekansta titreşir. Piyanoda şunu gözlemleriz. Tuşlardan birine bastığımızda tüm teller bastığımız notayla bir rezonans alanı oluşturur ve bunun sonucunda basılan notayı tanıyıp ona uyum sağlayarak titreşirler. Notalar biraz daha tiz veya pes olabilir. Ancak kendi rezonanslarını bulduklarında titreşime geçerler. İnsanlar, eşyalar ve olaylar bizimle aynı frekansta olduklarında titreşim alanımızdan uzaklaşamazlar. Bu duruma tepki vermek zorunda kalır ve gerçekten de tepki verirler. Tıpkı piyanonun diğer tellerinin basılan telle uyum içinde titreşmekten başka şansının olmaması gibi insanların, eşyaların ve olayların da bizimle aynı rezonans alanına girdiklerinde titreşmekten başka seçenekleri yoktur. Peki, diğer şeylerin bizim enerjimizle titreşmesinin avantajı nedir? İşte burada rezonans kanununun en önemli ikinci kuralı devreye girer. Benzer olan her zaman benzerini çeker. Bizimle titreşen her şey karşı konulmaz şekilde hayatımıza çekilir. Bu bizim için her zaman olumlu bir şey olmayabilir. Bazen titreşim o kadar güçlüdür ki maddeyi yıkabilir. Mesela bir opera sanatçısı sadece sesiyle bir bardağı kırabilir. Kendisiyle bardak arasındaki alandan enerjiyi bardağa aktarır. Eğer aktarılan enerji bardakla aynı titreşime sahipse, yani bardağın moleküler yapısıyla aynı doğal frekanstaysa, bu enerji yükselmesi bardağı patlatacak kadar güçlü olabilir. Tabii biz bardak gibi parçalanmayız. Ama içimizde taşıdığımız negatif titreşim enerjisi hoşumuza gitmeyen alanlarda titreşime neden olabilir ve hayatımıza kötü, hatta travmatik olayları çekebilir. Bu yüzden tam olarak hangi titreşim aralığında yer aldığımızı ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak hangi rezonans alanını yaydığımızı bilmek bizim için çok önemlidir. Her şeyi birbirine bağlayan bir enerji alanı vardır. Bu enerji alanı bizim rezonans alanımızla iletişim kurar. Rezonans alanımızı duygularımızın, düşüncelerimizin ve özellikle de inançlarımızın enerjisiyle oluştururuz. Bu enerjiyi kalbimizle, DNA'mızla ve düşüncelerimizle yayarız. Rezonans alanı için uzaklığın da zamanın da önemi yoktur. Rezonans alanı sayesinde herkesle ve her şeyle aramızda bir bağ kurulur. Bizimle rezonans içine giren her kim ya da her ne olursa olsun bu duruma tepki vermekten başka şansı olmaz. Bizimle rezonansa giren her şey istisnasız hayatımıza çekilir. Biz de aynı şekilde diğer rezonans alanlarına karşı koyamayız ve bizimle uyum içinde titreştiklerinde onlara çekiliriz.
Bize tamamen yabancı olan insanlara yakın hissetmek için 1 dakika yeterlidir. 1 dakikada rezonans alanımızın titreşimini yükseltmiş oluruz. Görünüşe göre bakışlarımızı dışarı çevirsek bile kendi rezonans alanımız genişler. Bu neden gerçekleşir? Başkalarında bizimle rezonans halinde olmayan bir şeyi göremeyiz. Başka bir insanın pozitif yanlarını keşfetmek istediğimiz ve ona odaklandığımız anda bile bu özellikleri enerjisi açısından kendimizde bulur ve kendi içimizde uyandırırız. Başkalarını övdüğümüzde bu övme enerjisini içimizde arttırırız. Bu farklı bir şekilde işlemez. Çünkü kendi içimizde bulunmayan hiçbir şeyi başka birinde göremeyiz. Başkalarında sadece bizim titreşimlerimizle uyumlu şeyleri görürüz. Başka insanlardaki olağanüstü potansiyeli gördüğümüzde bunu aynı şekilde kendimizde de görebiliriz. Bu yüzden eğer kendi titreşim enerjinizi yükseltmek istiyorsanız odak noktanızı karşınızdaki insanın muhteşem yanlarına kaydırın. Her zaman söz konusu olan bolluktur. Kendimizi bolluk içinde bulduğumuzda şu an bu sadece zihinsel bir bolluk olsa da bolluğa dair bir rezonans alanı yaratırız. Benzer benzeri çeker. Yayılan enerji, uyum yakalayacağı enerjiyi, yani bu durumda bolluk alanını arar. Eğer bolluk ve bereket içinde olmak istiyorsanız, kendi bolluk ve bereketinizi tanıyarak kendinizi zihinsel olarak bu alana yerleştirin. Herkesin çevresinde bazı insanlar vardır ya, birileri hakkında konuşurken o çok iyi bir insan, başka birinden söz edersin, o da çok iyi bir insan der ya, siz de dersiniz o senin iyiliğin diye. Biraz önce okuduğum yerdeki gibi, yani insan kendinde ne varsa çevresinde de onu hissedip algılar. İki partner arasındaki ruhsal çekim gücü. Confucius'un bir sözüyle başlıyoruz. Asıl önemli olan şeyler hakkında bir uzlaşma bulunmuyorsa, ortak projelere biçim vermek anlamsızdır. Mutlu ve tatmin edici bir ilişki hiç şüphesiz sağlıktan sonra en çok beslenen istektir. Hayatımıza ideal partneri getirmek için doğal olarak burada da uygun rezonans alanını oluşturmak gerekir. Genel anlamda bir adam ve bir kadın okyanusları bile aşarak birbirlerini nasıl bulabilirler? Çok basit. Burada belirleyici olan çekim gücüdür. Uzaklığın, sosyal ve kültürel farklılıkların ve diğer engellerin de hiçbir önemi yoktur. İki insan ortak rezonans alanına girdiğinde tüm engeller aşılabilir. Çoğu zaman bu iki insan da şüpheye yer bırakmayacak şekilde birbirlerinin yolunda yer alırlar ve hayallerindeki partnerle tanıştıklarında şaşırırlar. İki insan birbirini tanıdığında önce kendi kendilerini hatırlarlar. Başka bir insanla rezonans alanına girdiğimizde kesin bir yakınlık söz konusu olur. Artık birbirlerini duymak için sözlere ihtiyaçları yoktur. Başka bir insanla rezonans halinde olmak, bir insan için en büyük başarıdır. En sonunda ona ulaşırız. Böylece kendimize ulaşmış oluruz. Çünkü gerçekte sadece kendimizi hisseder ve sadece kendimize yaklaşırız. Diğer kişi bizde yansımasını bulur. Aşkla ifade ettiğimiz şey, kendimize karşı duyduğumuz aşkı tanımak ve hem kendimizle hem de diğer kişiyle bir olmaktır. Başlarda tüm çiftler ortak noktalar arar. Bu ortak noktaları buldukça birbirlerine ait olduklarına inanırlar ve aşklarının uzun süreceğinden emin olurlar. Gerçekte diğer kişide aradığımız kendimizden başkası değildir. Eğer temelde partnerimizle aynı yaklaşıma sahipsek, krizler bile bizi ayıramaz ve düşünce farklılıkları bile birbirimizden koparamaz. Her çift özellikle de uzun vadede krizler atlatır. Ama kriz aynı zamanda arınma ve iyileşme anlamına gelir. Bir krizin derin anlamı burada yatar. İlişki sayesinde büyürüz ve çocukluktan kalan yaraları iyileştiririz. Bu bazen yorucudur ve çift için ağır bir yük oluşturur. Ama rezonans halinde olan bir çift her türlü sınamaya göğüs gerecektir. Krizler birlikte atlatılır. Dünyadaki hiçbir şey aidiyet hissini sorgulatmaz. Tam tersine muhteşem bir rezonansta olmayan bir çift bir araya geldiğinde bu durum onlar için dengesiz bir şekilde zor olacaktır. Çünkü onlar o kesin çekim gücünün bağına sahip değillerdir. Rezonans halinde olmayan bir çift ortak bir yola koyulmaya karar verdiğinde yine bu yol onlar için dengesiz şekilde zor olacaktır. İkisi de çekim gücünün yokluğunu hissedecektir. Ve çekim gücü yetersizse çoğu zaman bu aşkın yetersiz olduğunu düşüneceklerdir. Gerçekte eksik olan uyumlu bir enerji ve niteliklerin yansımasıdır.
Neden ruhumuzun partnerini hayatımıza hemen çekemeyiz? Bu sorunun cevabı bizdedir. Çoğu zaman rezonans alanımız ruhumuzun partnerine yönelmemiştir. Bazen tamamen farklı çekim noktaları oluştururuz. Bazen cinsel tatmine ya da belli bir maddi güvenliğe daha fazla anlam yükleriz veya yalnız kalamayız ya da tatile çıkmak için birine ihtiyacımız vardır. Liste sonsuza kadar uzar. Belki de yakınlık ve sonsuz bağlılığı kabul etmeye hazır değilizdir. Belki de bu kadar derin ve bağlayıcı bir aşkın seviyesinde yer alamayız. Belki korkarız, belki de böyle bir ilişkinin biteceğine dair endişeleniriz. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. Her birlikteliğin ve her aşkın bizi daha büyük bir tutku için hazırladığını öğreniyoruz ve bir gün cesaretimizi toplayıp ruhumuzun partnerini hayatımıza davet edeceğimizi biliyoruz. Ve kitapta paylaşacağım son yer. İdeal partner şüphesiz bizim karakterimize en benzer kişidir. Çünkü bu sayede aynı hedeflere, isteklere ve arzulara sahip oluruz. Bu durum, partner seçiminde kişilik yapımızın sonucu ve doğal olarak ilişkimizin içeriğini önceden belirlediğini gösterir. İlişkilerimizde en çok ortak kişilik bileşenine sahip partnerleri seçeriz ki bu bileşenler olumlu da olumsuz da olabilir. Örneğin geçmişimiz bize daha çok fiziksel özelliklere dikkat etmemizi ve çok da yakınlık peşinde koşmamamızı söylerse tam da bu kalıba uyan birini seçeriz. Bu noktada partnerimizle maksimum uygun düşme seviyesine ulaşırız. O zaman elde ettiğimiz büyük ihtimalle derinliğe ve karşılıklı güvene dayanmayan geçici bir maceradır. Daha fazlası isteklerimize uygun düşmemiştir. Bu maceranın sonunda kendi kendimize seçtiğimiz bu deneyim bize doğal olarak daha fazla yakınlığın bizi daha çok yaralamaktan başka bir şey yapmayacağını düşündürür. Belki de partneriniz sizden daha fazlasını beklediği için kendi kendinize baskı yapacaksınız. Ama geçmişin yaraları daha yoğun bir yakınlığa izin vermeyecek. Bu durumu gizli tutup yol almak mı yoksa değişip daha fazla yakınlığı kabul etmek mi gerektiği konusundaki çatışma üzerinizde gerçekten baskı yaratacak. Her durumda bu yetersizlikle karşı karşıya kalacağız. Bunu hiç istemesek bile savaş, nefret ve saldırganlık doğacak. Sonuç olarak yakınlık korkusuyla ilgilenmiş olacağız. Bu yüzden rezonans alanımız da bizi tam da bu yetersizlik hissiyle baş başa bırakacak insanı arayacak. Bu gerçekten çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bu kısır döngüden nasıl çıkacaksınız? Tabii ki sizi kurtaracak başka bir partner arayarak değil, kendinizi olduğunuzdan farklı göstererek de değil. Bunu yapmak sadece ilişkinin başında bir yere kadar işe yarayabilir. Başka biri olmak oldukça yorucudur. Çok kısa sürede nefessiz kalırsınız. Büyük ihtimalle bu kadar yorulduğunuz için de kederleneceksiniz. Böylece gerçek kişiliğiniz su yüzüne çıkacak ve gerçekte kim olduğunuzu o kişiye göstermiş olacaksınız. Aslında doğru olan partnerinizin hayatının size benzemesidir. Partneriniz de başta size en iyi yönlerini gösterecektir. Doğal olarak bu şov çok uzun süre devam edemez. Ve birdenbire hayal kırıklığına uğramış iki kişi karşı karşıya kalır çünkü kaçmak istedikleri şeyleri yeniden keşfederler. Sadece sizin tüm özelliklerinize uygun insanlar sizin tarafınızdan bir çekim hissedecektir. Size yaydığınız enerjinin aynısını gönderirler. Şimdi neden durmadan aynı tipteki insanları çektiğimizi, neden hep aynı karakterdeki insanlara aşık olduğumuzu ve neden hep benzer deneyimleri yaşamak zorunda kaldığımızı anlayabiliyoruz. Sadece rezonans alanımızı değiştirerek hayatımıza daha farklı partnerleri davet edebiliriz. Bütün kişisel gelişim kitaplarında olduğu gibi bolca da örnekler var. Örnekleri yazar kendisi yaşamasa da mutlaka o örneği yaşamış bir tanıdığı ya da mektup yazan birine denk geliyor ve kişisel gelişim kitapları biraz daha kalınlaşıyor. Pierre Frank'ın yazdığı Rezonans Kanunu kitabında dikkatimi çeken yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler.